İzleyenler, değerli dostlar, değerli takipçiler, sevgili Onur Akay, ünlü sanatçı ve ünlü yazar Onur Akay'la birlikteyiz bir kez daha. Sevgili Onur Akay, hoş geldin yayınıma canım. Hoş bulduk. Bilal Özcan'la olmak çok önemli benim için. Onunla yorumlar yapmak, magazin camiasındaki gelişmelerle ilgili. Ve Teşekkür, Bilal Özcan TV'nin de tüm izleyicilerine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. teşekkür ederim. Çiğdem burada. Çiğdem Aslan Argun. Seni de çok seviyor Çiğdem. Her zaman seni sorar bana. DM'den de yazar. Çiğdem merhaba. Hep mesajlarını görüyorum ben de, okuyorum Bilal abicim. Çiğdem'e sevgiler benden de. Evet. Charlene Todd da geldi. Charlene Todd da. Stoak da burada. Merhaba İsviçre'den Stoak. Esra Şen burada. Esra Şen merhaba. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Nur Hayat nasılsın? Zeynep merhaba. Soruyordunuz işte Bilal abi Onur Akay ne zaman gelecek? Bilal abi ne kadar uzadı bu ara? Niye bu kadar Onur Akay'la ara veriyorsunuz diye hep soruyordunuz. İşte sevgili Onur Akay geldi. Milk merhaba, Meryem merhaba, Nur Hayat evet, evet İsviçre'den katılıyor Sito ve bunu söylüyor. Dostlar sonra unutuyorsunuz. Peşin peşin yapalım mı şu beğen işini lütfen? Ha, peşin peşin yapalım arkadaşlar. Beğenirseniz çok memnun olurum. Ne kadar güzel çiçek onlar Serpil teşekkür ederim. Onur Akay sana çiçekler yolladılar bak. Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Evet, evet. Aşağıda görüyorum kalpler, çiçekler. Çok Evet. güzel. Ben de sevgilerimi gönderiyorum buradan. Ben de öpücükler göndereyim. Biz gönderemiyoruz böyle değil mi Bilal abicim? Canlı yayın yapanlar gönderemiyor. Öpücükler yollamak serbest. Kalp yollamak serbest. Evet, evet böyle yapıyoruz. Evet. Dilek Şenyurt, merhaba. Özel abonem, özel üyem Frankfurt'tan. O da şimdi merhaba diyor sana ve bana. Peki arkadaşlar, hoş geldin. Aman ne kadar çok hoş geldin diyorlar sana. Meral Çok Bilgin de hoş teşekkür geldin. ederim. Bu kadar sevilmek ne kadar güzel. Evet, Sen de çok seviliyorsun Bilal abicim. Her gün canlı yayında seni hiç yalnız bırakmıyorlar. Ne kadar güzel. Ben o saatte izleyemesem bile mutlaka yayınlarınızı izliyorum, görüyorum. Ee, teşekkür yani sizin takipçileriniz muhteşem. Hepsi birbirinden değerli. Yorumları güzel. Daha sonra YouTube'da e, yayın sonrasında altına yazılan tüm yorumları da okuyorum Bilal abi. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Oraya Orada yazsınlar soruları olursa bizlere değil mi? tabii. Hepsini cevaplandırırız. Tabii, tabii. Bu arada moderatörüm Caner'le de tanıştırayım seni Onur Akay. Caner, artık benim, canlı yayınlarımda denetleyecek mesajları. Çünkü biliyorsun, çok anti var. Afra Evet. Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i sevmeyenler ve diğer ünlülerle ilgili de saçma sapan şeyler yazanlar oluyor arada. Hatta hakaret, küfürler falan da oluyor. Caner sağ olsun kabul etti moderatörlüğü. Sorumlu bir moderatör olarak denetleyecek bütün mesajları. Çok güzel. Böyle de bir şeye başladık. Bu gereklilikten Sanıyorum bir başka canlı yayında fark ettik ki spam bile atıyorlarmış Bilal abicim. Yayından düşmemizin bazı sebepleri internetten değil o spamdan kaynaklanıyormuş diye duydum. Ne derece doğru bilmiyorum. doğrudur, doğrudur, doğrudur. Doğrudur. Çekemeyenler, antiler her yerde. Peki, Hande Erçel'in yeni bir yapımı başlıyor. 25 Kasım'da. Dün akşam galası vardı. Amazon Prime'da, dijitalde yayınlanacak bir film bu. Hande Erçel Metin Akdülger'le oynuyor. Metin Akdülger de iyi bir oyuncudur. İki Dünya Bir Dilek filmin ismi. Hande Erçel'in çok önemli bir şansı var. Ne dersin Onur Akay? Yani, Evet, di oynadığı dizilerde, filmlerde çok iyi partnerlerle, bu işleri yapıyor. Mesela Barış Arduç çok aslında başarılı bir isim, erkek oyuncu. Metin Akgülger Barış de öyle. Art. Kendilerini Tabii. ispat etmişler. Şimdi görsel anlamda da çok güzel, yakışıyorlar ama iş
oyunculuğu çok iyi olmadığı için karşısındakinin de ışığını söndürüyor deniliyor Hande Erçel için ve sonuçta ortaya çok güzel bir şey çıkmıyor. Ne dersin bu konuda? Bilal abicim, çok doğru söylüyorsun. Yani partner ne kadar başarılı, oyunculuğu kuvvetli olsa da e, yani tek taraflı olmuyor. İki tarafında iyi oyuncu olması, iyi şekilde karşıya yansıtması lazım. E, O karakterin gerektirdiği her şeyi. Yani gözler o kadar önemli ki gözlerle oynarlardı. Yeşilçam'ı hatırlarsın. O gözler her şeyi anlatırdı. Tabii. Bilal abicim, ben tiyatro e, tiyatroda oynadım. Yani ilk sahneye adımım tiyatroylaydı. E, Fakat tabii sahne sanatları eğitimi görmedim ama tiyatro bölümüyle ortak derslerimiz vardı. Yıldız Kenter hocalarıydı. Ben sınıfta tek öğrenci olduğum için Yıldız Kent bölüm başkanlığında yaparlardı benim dersimi. Sınıfa inmezdik yani tek öğrenci olunca. İsmail Hakkı büyük musiki nazariyat hocası ve diğer hocalar hep beni bölüm başkanlığında dersleri yaparken Yıldız Kenter de tiyatronun bölüm başkanı olduğu için o odada bulunurdu. Ben hep duyardım. Oyunculukla ilgili konuşurlar, işte bazı arkadaşlarımızla ilgili konuşurlar. Şimdi hepsi ünlü onların. Bütün izlediğimiz oyuncular. Demet Evgar'dan tutun da kimler kimler, Sanem Çelikler, Ya, hepsi, Memoli, daha kimler kimler, Bilal abicim. Hep böyle derdi, yani gözlerle anlatmak çok önemlidir. Hande Erçel'de o şey yok, çok donuk. Ben çok donuk buluyorum. yok, yok, evet, pek çok insan senin gibi düşünüyor. Çok donuk buluyorlar ve çalışmıyor, Ama ama geliştirmiyor. şanslı, ama çok şanslı. Yani e, hem şimdi artık kocadan yana diyemeyiz, evlenmedi ama sevgiliden yana diyelim. Evet, E, Yani hem partnerden yana şanslı. Sevgilisi Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri oldu. Sabancı'nın yani varislerinden. E, tabii diğerleri de hepsi jön. Türkiye'nin önde gelen jönleriyle oynadı. Yani A grubu jönlerle evet. oynadığı için de e, çok iyi bir noktaya geldi. Yüzüne kendine yatırım yaptı. İlk zamanki görüntüsünden çok farklı ve yüzüyle de birçok markanın peşinde koştuğu bir isim oldu. Yani birçok markanın yüzü oluyor. Dizileri Türkiye'de iş yapması da dünyada da dikkat çekebiliyor tabii. Demek ki iyi bir PR, iyi bir şekilde projeyi değerlendirmek, e, yetenek olmasa da e, o noktaya getiriyor, ama işte vah o 4 sene yüksek lisans yapmış, 6 sene okuyan tiyatro bölümündekilere diyeyim, ne diyeyim Bilal abicim, ne yetenekler, ne eğitimler, emekler, ve onlar girdiği zaman da karakter oyuncusu olarak o kadar paralar da almıyorlar maalesef ki. O kadar paralar da almıyorlar diyor. Evet, Onur Akay'ın söylediklerine katılmamak mümkün değil. Bir de şöyle yorumlar var. Acaba diyor insanlar ne gibi artı 18 var şimdi bu filmde? Bunu yanlış anlamamak lazım. Çünkü Tabii, Hande Erçel'in oynadığı dijitalde yayınlanan dizilerde, filmlerde hep artı 18 sahneler vardı. Hatta son tabii, bir öpüşme sahnesi çok eleştirildi. Partneri Barış Arduç'un ağzının içine soktu öpüşürken dilini ve bu böyle evet, yayınlandı. Böyle yayınlandı ve Hakan Sabancı'yla sevgiliyken Hakan tabii. Sabancı'yla aralarında kavganın da o yüzden çıktığı, sonra da ayrılığa kadar giden yolun öyle Ailenin rahatsız olduğunu Evet, duyduk. evet, bunları Bilal abicim, artı 18 sadece bu cinsellikle ilgili değil de yasaklı maddede olabiliyor, şiddet olabiliyor. Ondan dolayı da artı 18 alabilen filmler var, yani alan. var, var, var. Var. Yo, Tabii. burada cinselliği kastediyor. Yönetmenler Hande Erçel'in dizilerinde özellikle olsun istiyorlar. Çünkü Hande Erçel güzel kadın, Tabii. bekâr kadın, ve filme de renk katar böyle sahneler diye. Hande Erçel de hiçbir zaman hayır demiyor. Oyunculuğun gerektirdiği
her şeyde var Hande Erçel. Konusunu da Hande Erçel yazmış. Yani senaryoyu değil de hikâyesi Hande Erçel'e aitmiş. Çocukken tanışan Bilge ve Can yaşadıkları büyülü an nedeniyle aralarında farklı bir bağ geliştirirler. Yıllar içinde değişik yönlere savrulan ikilinin yolları ilginç bir şekilde yıllar sonra yeniden kesişecek. Böyle bir yapım bu. Ben şöyle düşününce eski oyuncularımızı Bilal abicim, Evet, Yeşilçam'ı düşününce mesela bir A grubu vardı. Türkan Şoraylar, işte Edilgen. Hülya Koçyiğit. E, tabii bayanlarda işte Fatma Girik. Onlara zaten dört yapraklı yonca deniyordu değil Filiz mi? Akın. Evet, Filiz Akın Allah rahmet eylesin. amin. İşte bir de böyle daha çok bu işte cinsel konularla çekilmiş filmlerde ön plana çıkan isimler vardı değil mi? Tuğba, Banu Alkan, Serpil Evet, evet. Çakmaklı işte gibi. Ben Hande Erçel'i hep o kategoride böyle görüyorum nedense. Yani hani mesela Banu Alkan'a da benzetirim yaşadıklarını. O da çok zengin biriyle hani figürümüz. Hatta Banu Alkan'a da telefonda da söyledim bunu. Evet dedi bana da yani hani yüz olarak fizik olarak demedim de tabii o da güzel. Banu Alkan da güzeldi çok gençken. Benzetiyorum nedense o tarza böyle daha yakın. Hani Yeşilçam dönemi olsa kesin o tarzlarda oynardı gibi geliyor bana. Onların oynadığı filmler gibi filmlerde oynardı. Evet, evet. Eee, Serenay Sarıkaya böyle daha işte Afra Saraçoğlu, bir Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi geri vaat ediyorlar. Ben öyle görüyorum inşallah. Çok doğru söylüyorsun. Afra Saraçoğlu'nu konuşacağız, soruyorlar. Alttan da yazıyorlar zaten. Başlıktaki konumuz Afra Saraçoğlu'nun çeyizini Onur Akay anlatacak şeklinde. Bu çok ilginç. Evet. Evet, dantellileri falan da anlatacaksın herhalde. Vardır mutlaka öyle bir şeyler de vardır yani. İlginç bir çeyizi olduğunu düşünüyorum. O konuyu da konuşacağız ve Abi dizisiyle ilgili de gelişmeler var. Onları da konuşacağız. Mert Ramazan Demirsiz olmaz. Türkiye'nin en iyi erkek oyuncusu bana sorarsanız. Onu da konuşacağız. Ama önce Tarkan'ımızı konuşalım. Ya Evet. Tarkan konseriyle ilgili biletler nasıl tükendi 1,5 saatte? 4 konserin Evet. bileti ve o salon Volkswagen Arena 6.000 küsur, 6.200 zannedersem kişi alıyor konserlerde. Basketbol maçında Darüşşafaka Doğuş basketbol takımının da basketbol sahası 5.200 kişi de basketbol maçlarında alıyor. Konserlerde 1.000 kişi daha fazla alıyor. E, 4 konser, 6 kere 4 24 yani 25.000 kişi 25.000 bilet 1,5 saat içinde ama satıldı ama 100.000 kişi sıraya girmiş. Ve insanların ekranlarında, cep telefonlarında işte sen 58.000 kişi kaldı önünde, 49.000 kişi kaldı önünde, şu kadar saat sonra sıra sana geliyor, 2 saat sonra falan derken pat 38.000 kişi kaldı ama bitti biletler diye. İnsanlar bekliyorlar ve alamıyorlar bilet. Böyle bir şey Türkiye'de yaşanmadı daha evvel ya. Birçok konser de var değil mi? 3-4 gün sanırım konser. Ben öyle okudum. Ocak ayında 4. Şimdi 4 konser açıkladı ama ilgi Evet. görürse arkası hep böyle yapıyor Tarkan. Harbiye'de de böyle yapıyordu. Arkasından 4 konser daha yapacaktır, açacaktır. Yakında onları da açıklar. Tabii. Onların da bileti satışa çıkar. Sonra da Türkiye turuna çıkacak. Yani Evet. İstanbul'da 8 ya da 10 konsere tamamlar. Sonra da Türkiye turuna çıkacak. E, tabii Bilal abicim çok başarılı. Bir de çok da pahalı değil mi bilet ücretleri öyle Çok duydum. pahalı. Çok daha pahalı. En düşük 14 bin liradan başlıyormuş 14 bin küsür diye okumuştum. Evet. Doğruysa tabii. Yani, daha ucuz var ama, şimdi bunların önemli bir kısmı da, alanların zaten kara borsa işi yapanlar filan.
eşine dostuna aldıranlar falan olduğu söyleniyor. Bir de bunlar bir daha şimdi satışa çıkacak. Kara borsada da satışa çıkacak. Çok anormal fiyatları bulacak bazı İşte biletler. yani e, 90'lı yıllarda meşhur oldu Tarkan. E, Yani kaç yıl geçti Bilal abicim, değil mi? 35 30, yıl. 33, 34 yıl, evet. 34, Tabii 93'ler, 93. 4'ler. Evet. Hatta Tayfun daha bile meşhur olmuştu. Kıl oldum abi zamanında. O da hadi iyisin iyisin derdi. Evet, evet, E, evet. Evet, yani Tarkan biraz daha geri planda kalmıştı. Sonra birden tabii o Yakalarsam şarkısıyla tabii ne kadar büyük bir star olduğunu, onun yanı sıra da çok değerli bir sanatçı Tarkan. Yani Çok. Türk sanat müziğini de çok güzel bir üslupla yorumlar, tertemiz okur, musiki eğitimi vardır, sanatçılara değer verir, insanlara değer verir, yükseldikçe küçülmeyi bilir, mütevazıdır. e, Bilal abicim çok farklı, gerçek bir sanatçı ruhunu ve ışığını taşıyan bir kişi. Onun için de milyonları hala etkiliyor ve etkileyecek. Dünya genelinde meşhur. Yani dünya starı olması, tamam çok yerde tanınıyor da dünya starı olması gereken bir ışığa sahipti. Yani daha dünyada daha iyi tanıtılmalıydı Tarkan bence. Bizi temsil etmesi açısından çok daha iyi sonuçlar getirir diye düşünüyorum. Dünyadaki PR'inde biraz eksiklik oldu bence. E, Daha büyük iyi menajerlerle, plak şirketleriyle çalışması lazımdı. Yani o konuda biraz eksiklikler yaşandı. Olabilirdi. Çok çok dikkat çekebilirdi diye düşünüyorum yani. Ee, Yani çok başarılı buluyorum. Yani bir de o dönemde çıkanlara bakalım. Onunla birlikte star olmuş. Burak Kut da çok büyük bir star olmuştu. Arabası Ortaköy'den geçince trafik dururdu Bilal abi, karışırdı. Serdar Ortaç öyle, Mustafa Sandal öyle. Ama hiçbiri böyle bir şekilde bilet satışı gerçekleştiremez şimdi günümüzde artık. Biraz zor. Çok Doğru. zor yani, değil mi? Kenan Doğulu bile bu kadar olmaz yani. Tarkan'dan sonra. Kenan Doğulu çok iyi bir bestekardır ama. Beste yönünde Tarkan'dan bile daha çok beğenirim. Serdar Ortaç da çok iyi bir şairdir aslında. Şiirleri güzel yazar. Besteleri biraz birbirine benzer. Hep böyle nihavent bir melodi var kulağında. Onu tekrar tekrar söyler. Ama içlerinde her yönüyle okuması olarak Tarkan çok başarılı. Çok başarılı. Tarkan bir de cilve de yapıyor. Yani sahnede seyirciyi Tabii de seyirciyle zaten bir gömleğimiz, Yak Bütün fotoğrafları klibinde böyle bir siyah bir gömlek var. evet. Parlak, bayağı parlaktır böyle. Döner falan. Ondan 3 tane yapılmıştı. İlk yapıldığında e, ben üçünü de alıyordum ama ondan sonra Tarkan da Ortaköy'de orayı çok beğeniyor. Yan tarafında da hep otururdu. Onu istemişti. Birinde Fatih Yürek istemişti. Ben almadım, onlar alsın diyor onları. Değil mi? Bilal abici. Üçümüz de aynı gömleği. Ben Zaga'da giydim. Fatih Yürek bir özel bir klipte mi o da giymişti. Yak Bütün fotoğraflarında da Tarkan giydi. Böyle özel yapım bir gömlek giymiştik. Ben de Okan Bayülgen'in programında giymiştim. Evet. Zaga programı yapıyordu o zaman değil mi? Zaga Evet, beni yapıyor. zagalardı. Ben Kanal 6'da programlar yaparken o da benim medya arkasında zagalardı. Best of Tarkan derdi bana. O gömleklerden falan o zamanlar. 2000'li yılların başlarında ama çok izlenirdi. Onu da çok severim. Çok zekidir. Çok değerlidir. Ben de bak Tarkan sana gelmedi, ben geldim demiştim. Çok güzel. Çok güzel. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir soruyorsunuz. Konuşacağız arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun çeyizini araştırdı Onur Akay. Ve Onur Akay'ın özel haberidir. Konuşacağız biraz sonra. Onur Akay'ın çok çarpıcı bir başka özel haberi var. Ebru Gündeş'ten dinlemeyi çok sevdiğiniz, Ebru Gündeş'in akışında olan, repertuarında olan bir şarkı çalıntı çıktı. Çalıntıymış. Meğersem asıl bestecisi başkaymış. Onur Akay bunu öğrendi. Onur, nedir bu iş? Evet Bilal abicim, ben bunu daha önce de yazmıştım. 2018'de, evet 2018'de yazmışım.
Hatta basında da yer aldı. Benim bu tür yazılarım da oluyor. Ben de konservatuvar eğitimi de olunca Bilal abicim şarkılar dikkatimi çekiyor ve günümüzde daha da çoğaldı. Maalesef aranjörler, beste yapan tabii, e, besteciler, genç nesildekiler eski şarkıları ya da böyle kıyıda köşede kalmış, albümlerin içlerinde klip çekilmeden kalmış şarkıların çok güzel şarkılar olabiliyor. Klip eskiden çok yüksekti. Klibi çekseler bile Kral TV'ye ne biçim para ödenirdi Bilal abicim. Her şarkı kliplendirilemezdi. Ondan dolayı öyle melodileri alıp biraz ritmini hızlandırıyorlar. Ritim hızlıysa yavaşlatıyorlar. Ne bileyim bir iki bir melodi daha ekliyorlar. Bir şeyler yaparak şarkıları yeniden çıkarıyorlar. Bazen de çok güzel besteler yapılıyor. YouTube'a koyuyor bestecisi. Ama tabii tanınmıyor. 100 kişi dinlemiş, 200 kişi dinlemiş, sıfır gibi yani. Onları alıp gene bu şekilde biraz bir şeyler ekleyip çıkarıyorlar. Yurt dışından zaten senelerce Arap ülkelerinden çok çalanlar oldu. Yani Azerbaycan'dan da öyle. Bizden de çalıntı şarkılar var. Yurt dışında bizden çaldı. Ama bizim de onlarla ilgili ben çok büyük araştırma yaptım. Çok yakında canlı yayınlarda inşallah anlatacağım sizlere. Hem de ispatlarıyla, daha bitmediği için o konulara girmiyorum. Ama bu konuyu da ben gündeme getirmiştim ve bestekarı bana ulaşmıştı. Bestecisi pardon. Yani Sezgin Büyük çok iyi bilinir. Hatta benimle de çalıştı. Bana sahnede kanun çaldı. Kanun sanatçısıdır. Aynı zamanda besteleri var. Cengiz Kurtoğlu'nun yorumladığı Duyanlara Duymayanlara isimli şarkının bestekarıdır. Bu Ebru şarkısı Gündeş'in de hangisi? şarkıları. Ebru Gündeş'in Ebru şarkısı Gündeş'te de bu hani söz Bilal konusu abicim, olan annem evet, için, annem için değil mi? annem için şarkısı. Daha önce Ahmet Çakır o melodileri bestelemiş, bir şarkı yapmış. Ondan sonra da işte onu noterden gitmiş, güzelce de tasdiklettirmiş Ahmet zamanında, Çakır. bestelediği zaman. Ahmet Çakır MESAM Bes- üyesidir. Bestecisi o. Bestecisi o. Hatta onun şarkısının adı da Ölmüş Bil. Yani sözleri başka bir şarkı. Ölmüş Bil isimli şarkının melodisini duyuyor Sezgin Büyük. Gidiyor ve işte eserin araname ve nakarat bölümlerinde işleme farkları var ama yani aynı olduğunu tespit ediyor. MESAM Bilim Teknik ve Bilim Kurulu da e, onay veriyor ve mahkeme açılıyor. Mahkeme yeni sonuçlandı. Uzun yıllardır sürüyor. Tazminat davası da vardı. Şarkının %70'i Ahmet Çakır'a geçti. Sezgin Büyük'ten hakları alındı. İşte o değiştirdiği kısımları da %30 kendisine kaldı. Sözü zaten kendisi yazdığı için şarkının söz yazarı ve %30'unun bestecisi olarak kaldı. %70'i Ahmet Çakır'a geçti. Bundan sonra telif haklarını o alacak ve aynı zamanda da 110 bin lirada tazminat ödemeye mahkum edildi. Ebru Gündeş'e de tazminat davası açılmıştı. Zaman aşımından dolayı Ebru Gündeş beraat etti. Tabii Ebru Gündeş yorumcu, bilemez. Besteci çalmış mı, yeni mi yapmış, nereden bilsin, ama herhalde haklarla, kazançla, haksız kazançla ilgili bir tazminattı bu. Fakat Evet. zaman aşımından dolayı beraat etti o da. Evet. Yani Ebru Gündeş'in söylediği, Ebru Gündeş'le meşhur olan Annem için şarkısı meğer daha önceden başka bir isimle başka bir şarkıymış. Ve Tabii o şarkıyı alıyor, sözlerini değiştiriyor bu Sezgin Büyük denilen müzisyen ve biraz da bir şeyler ekliyor. Böyle %30'u işte bazı nameleri değiştiriyor. kendisine mal ediyor. Yani burada bir emek hırsızlığı söz konusu tabii. Mahkeme bunu Tabii. iyi yakalamış ama mahkeme iyi yakalamış. Tabii, tabii. Bende belgeleri de var. Geldi bana. Evet, Davayı kaybetti. %70'i şarkının Ahmet Çakır'a geçti ve 110 bin lirada tazminat ödemeye mahkum edildi. Ve bunun gibi de çok var. Artık şarkıların %80'i ona geçiyor, %30'u ona geçiyor.
Yani şu anda ne davalar var, neler sürüyor. Ben çoğunu yazdığım için biliyorum Bilal abicim. Teknik Bilim Kurulu'nun çıkıyor. Ondan sonra ne bileyim bazı ünlü isimleri bu konuda koruyanlar oluyor. Şimdi buradan kimler olduğunu söyleyemiyorum. Yalnız ben bazı belgeleri elime geçince her şeyi açıklayacağım. Açıkla. Açıkla olarak hay. Çünkü emek hırsızlığı. Senin gibi bu emek hırsızlığının üzerine giden yok zaten. Başka. İyi yaparsın. Bu arada özel abonelerim burada mı? Özel abonelerimden kim var burada? Dilek Şenyurt burada. Evet, burada. Dilek Şenyurt Frankfurt'tan burada. Merhaba Dilek. Samiye Yüksel burada mı arkadaşlar? Özel üyem, özel abonem. Samiye Hanım burada mısınız? Yusuf Dündar, İstanbul'dan Yusuf Dündar burada mı? Şöyle önüme baktım da Bilal abicim, konuları not almışım. Evrim Akın'ı okuyunca gülme tuttu beni birden. Evet, konuşacağız. Evrim Akın'la Evet. ilgili çok ilginç konu var, konuşacağız. Ve Nelida Manzano, şimdi gelir Nelida. İsmini andığımız zaman geliyor Evet. Arjantin'den. Artık ben de öğrendim isimlerini. Hep bütün onlar özel üye değil mi Bilal abicim? Özel üye oluyor. Özel üye, özel abone. Nelida Evet. Manzano burada yok şu anda. Ve Delfina Dimasio Şili'den özel abonem. Delfina. Dilerseniz dostlar sizler de özel abone, özel üye olabiliyorsunuz. Ayrıcalıklara sahip oluyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek. Evet, sevgili Onur Akay, konuşacağız Evrim Akın konusunu. Çok Evet. enteresan. Bugün magazin gündemini meşgul eden Evet. TT olan X'te, Twitter'da bir konu. Teoman dün bir soruya cevap verdi sevgili Onur Akay. Şarkıcılık kutsal mıdır diye sordular kendisine. Daha evvel oyunculuk kutsal mıdır diye böyle bir polemik konusu vardı. Hı. Teoman altı üstü şarkıcıyız dedi. Neresi kutsal olacak? İnsanları eğlendiriyoruz. Sahnede 2 saat boyunca gündelik hayatlardan uzaklaştıran şovmen gibi düşünmeleri gerekir. Şarkıcılık kutsal değil, önemli bir iş yapmıyoruz dedi. Ben de dedim ki ya Teoman, yani sen ve senin gibi değerli besteciler, söz yazarları, bu işe hayatını verenler, müzisyen olarak normal sıradan şarkıcılardan ayrılıyorsunuz. Sizler yaptığınız iş çok büyük, çok değerli, çok önemli. Yaratıyorsunuz, yoktan var ediyorsunuz beste yaparak. Yani kendinle barış lütfen dedim ya. Böyle küçümseme bu işi, kendini. Mesela dedim Sezen Aksu'ya, ondan sonra diğer Tarkan'a, Mahsun Kırmızıgül'e beste yapan diğer beğenilen, sevilen sesleri, sanatçıları saydım. Onlara haksızlık, Yıldız Tilbe'ye, onlara Mabel Matiz'e, onlara haksızlık dedim böyle düşünmen. Ya evet, kutsal değil ama çok değerli, çok kıymetli, benzersiz bir iş yapıyoruz. Özel yetenek. Böyle düşünmen gerekir dedim. Yani bu konu havada kaldı. Sen de bir sanatçı olarak üreten, beste yapan, söz yazan ve bu işin akademik anlamında da hocalık yapacak kadar yetenekli olan, konservatuvar için kitaplar yazmış bir üstad olarak ne düşünüyorsun? Senin fikrin çok önemli. Ben Bilal abicim Teoman'a katılmıyorum bu sözlerine. Doktorluk kutsal bir meslektir, değil mi? İnsanları iyileştiriyor, şifa veriyorlar. Yani çok önemli. Tıpta gelişmeler oldu. Şimdi daha da güzel sonuçlar da alınıyor. Tabii aslında müzik de ruha hitap eden bir şey. Bir ruhumuza hastalanınca da doktora gitmiyor muyuz? Psikiyatriye gidiyoruz, psikologlara gidiyoruz, tedavi oluyoruz. İşte müzik de ruhun gıdası zaten Bilal abicim diyorlar ya tanımında. Onun içinde o
Gıda sadece sahneyle değil ki, yapılan albümler çalıyor her yerde. Müziği bir hayatımızdan çıkarsak hiçbir şey kalmaz. Yani bir reklam filmini bile izleyemeyiz. Müziksiz bir reklam filmi olmaz. Dizilerin müziği olmadan dizi olmaz. Ne bileyim, Türk musikisinin makamları ile insanlar tedavi ediliyor. Hastalara makamları çalıyorlar. Ras makamı ayrı bir rahatsızlığa, Hicaz makamı öyle, Sabah makamı öyle. Yani ben bir kutsal meslek olduğunu düşünüyorum. Tabii onun söylediği tarzda şovmenlik yapan da kişiler var, Teoman'ın dediği gibi. Öyle isimler de var maalesef Türkiye'de. Özellikle son yıllarda çıkmış fenomen tarzında bazı isimler sahnelerde işte yer alıp şov yapıyorlar. O ayrı tabii ki. Ama Teoman da çok güzel bir şekilde ruha hitap eden değerli bir sanatçımız. Sesini beğenirim. Ondan dolayı bence biraz daha düşünsün şöyle. Yaptığı işi bir gözden geçirsin. Bak, kim bilir hangi ruhları iyileştirdi, haberi yok. Evet, benim bildiğim Çapa Tıp Fakültesi'nde çok güzel bir konuya değindin. Müzikle terapi atölyeleri var. Müzikle Tabii, tedavi, Cerrahpaşa'da da var. Müzikle tedavi, bu çok çok önemli. Tabii ki Teoman bunları derin olarak düşünüp de cevaplandırmadı. Yüzeysel bir şekilde söyledi ve ama o fenomenler için falan değil de kendisini de onların arasında gösterdi. Benim burada tepki koyduğum konu bu. Yani sıradanlaştırdı yaptığı işi. Kendisi halbuki saydım Teoman'ın bestelerinden bir kısmını. Ne güzel şarkılar onlar. Papatya, işte tabii, babamın öldüğü yaştayım, paramparça, bir sürü, tabii, bir sürü, tabii, bir sürü. Yani tabii. bunları bestelemek falan, sözlerini yazmak. Yani her baba yiğidin yapabileceği bir iş değil. Şöyle yani Teoman'ın kastettiği o eğlendirici kısmı şunlar için olabilir. Belki hadise için olabilir belki. Hani dekolte giyinip orasını burasını açıp hiçbir üretim yok. Parayı bastırıp 100.000 lira, 150.000 lira kaç liraysa şarkının değeri satın alıyor, koyuyor şeyini, Tabii, aranjesini yorumlu, yapıyor. yorumluyor. Evet, yorumluyor, koyuyor müzik platformuna bir de sahnede yorumluyor ve işte kısa etek, iç çamaşırını gösterecek kadar, mayosunu gösterecek kadar detaylı giyinip öyle de bir ilgi topluyor filan. Söylerse söylemiş oluyor filan yani. Gülşen de aynı şekilde. Gülşen, Gülşen yine ikisini birden beceriyor. Yok ben Beste de yapıyor ama yok ben beste yaptığına inanmıyorum onun ya. O besteleri bazı tamam dedikodular çıktı. Ben inceledim. Hatta bir genç bir çocuk onu mahkemeye verdi, biliyorsunuz, Mersinli. Ben yazdım. Türkiye'de bayağı 12-13 sene önce Bilal abicim. evet. Türkiye sallanmıştı benim o yazımla. Aydınlık'ta yazmıştım. Ee, Yani şarkılarını hep küçük çocuklardan aldıklarına dair şeyler var. Hatta e, bunun içinde Teoman bile konuşuluyordu. Yani, çeşitli isimleri koyuyorlardı o şeye. Sinan Akçıl'a da haksızlık mesela. Sinan Akçıl'a da haksızlık. Sinan Akçıl da müthiş üreten bir insan. Ya herkeste şarkısı var. Bazı insanlarda 5-6 tane Evet. şarkısı birden var. Yani sadece eğlendirici demek. Sabahlara kadar çalışan bir insan Sinan. Birlikte şarkı yapmadığı, albümüne destek vermediği ünlü çok az. Yani Ajda Pekkan'a bile albüm yaptı. Hande Yener'e albüm yaptı. İşte Hadise'ye albüm yaptı. Hemen aklıma gelen. Şimdi bu albüm o zaman albümler 13-15 şarkıyla yapılıyordu. Bu kadar üretim yapabilmek değersizleştirilemez. Sadece Bir de eğlendirici. 12 şarkı okunurdu ama 40 binlerce şarkının içinden 40 şarkıya indirilir. 20'si 25'i okunurdu stüdyoda Bilal abicim. Hangisi parlamış? 12 tane seçilirdi içinden. Sonra A1 ortaya çıkardı. 90'lı yıllarda makara sistemleri. Şimdiki gibi öyle sesi düzeltelim falan yok yani. Yani biz öyle okumuştuk. İstanbul Ağlıyor albümüm de benim o sistemde okunmuştu. Evet. Herhalde ruhu
biraz sıkılmış Teoman'ın. Gelsin, ben ona bir Ferah Feza makamında bir şarkı söyleyeceğim musikimizden. Bak nasıl ferahlıyor. Anlayacak o zaman, görecek ki bu iş farklı. Bir daha söyler misin makamın adını? İlk defa duydum. Ferah Feza makamı, e, ve de rahatlayacak, ferahlaşacak yani ruhu. Onun için de anlayacak yani, ses sanatçılığının, şarkıcılığın, e, yani öyle onun dediği gibi sadece şovmenlik olmadığını. Evet, benim anladığım kadarıyla vitesi boşa almış Teoman. Yani çok umursamıyor, hiçbir şeyi umursamıyor. Yani kendi yaptığı işi de işte bugüne kadar ürettik artık abi. Zaten yeni bir şeyler de üretmiyor. Kendisini de pek çalışmaya da zaten biliyorsun bir Arap ülkesinden çağırdılar, dünyanın parasını verdiler. Pazar günleri ben çalışmıyorum diye gitme. Teoman değişik. Pazar günüydü. İstedikleri gelip konser vermesini istedikleri gün gitmedi adam ya, milyonları Arada bir hayal emek arada bir emekli oldum falan da diyor ya Bilal abi şimdi. EYT'liyim falan diyor. ya çok kendine has bir insan, kendine Evet. yani Ben münhasır bir onu görürdüm Beyoğlu'nda. Uzaktan öyle tanışmadık hiç ama Beyoğlu'nda gezersin. yani, Eski yıllarda, evet. aslında çok kafa dengi olursunuz siz, bir tanışsanız var ya, zıt karakterler birbirini çeker ya, çok Evet. kafa dengi olursunuz siz. Rockçılarla çok iyi anlaşırım. Çok arkadaşım var ünlü isimlerden. Öyle mi? Bir Teoman'la kısmet olmadı ama vardı. Hep birlikte programlara çıktık. İşte Athena'yla zaten okul arkadaşıyız, ikizlerle. He, çok güzel. Çok Evet. güzel. Peki, şimdi Evrim Akın'la ilgili bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı. Daha doğrusu dün akşam atıldı. Evrim Akın oyuncu ve biliyorsun, televizyonlarda ev gezmeleri yapar, program olarak ev gezmeleri yapar yıllardır. Eee, Evrim Akın bu Bez Bebek dizisinde 2008 senesinde oynarken Evet. o zamanın çocuk oyuncularından Asena Keskinci'ni bir iddia ortaya attı. Birlikte oynarken benim annemle babam o zaman, ayrılma sürecindeydi. Evrim Akın benim anneme, "Sen kocanın telefonunu bana ver, ben onunla konuşayım, ikna edeyim, sizi tekrar birleştireyim, kır düğünü yapacağım size." diye telefonunu alıyor ve bu kızın iddiasına göre, babasını, ayartıyor Evrim Akın. İddia bu şekilde ve o gün bugündür de o adamla beraber. Evli değil ama, değil mi? 3 senedir de yine beraberlermiş. Bugün bir açıklama yaptı, Evrim Akın avukatı vasıtasıyla. Biraz evvel bir açıklama yaptı. Biraz önce geldi bu açıklama. Okuyacağım şimdi. Onu okuyacağım. Bu Asena Keskinci'nin iddiasına göre işte o zamandan bu zamana beraberlermiş. Ve Şimdi de Asena baktım Asena Keskinci'nin baktın. yüzüne, hatırladım. Evet. Evet ve kız psikolojik olarak da çok etkilenmiş. Zaten konuşmalarından filan da psikolojisinin iyi Ama çok olmadığını. ilginç bir olay ya. Evet, Yani ilginç. Acaba sette babasını gördü de beğendi de, içten içe. Sonra da annesiyle arasının kötü olduğunu duyunca telefonunu mu istedi? Ne yaptı? her şey olabilir. Her şey olabilir. Şimdi bu iddialarla ilgili şunu da söyleyeyim. Asena Keskinci'ye diyorlar ki ya 18 yıl oldu. Niye Bez bebek şimdi yani. söylüyorsun? Evet, niye şimdi bunu anlatıyorsun, açıklıyorsun? Neden mi şimdi anlatıyorum? Çünkü şimdi eskisinden daha güçlüyüm. Dava Hmm, açılmasından korkmuyorum. Eee evet. Ve birileri utanmadan mutluluk pozları veriyorsa ben niye gerçekleri anlatmıyorum dedim diyor. Dün Evrim Akın işte bu birlikte olduğu beyefendiyle ilgili bu kızın babasıyla bir post paylaştı. Evde çam ağacı kuruyorlar filan. Ondan sonra bu açıklamaları yaptı. Bu kız Anladım. bu olayları anlat. Sen Evet. yorumunu yap. Ben avukatının açıklamasını okuyacağım. Eee, Ama o zaman doğru yani, hala birlikteler. Kızın babası yanındaki, demek ki kız
Belki de istemedi açıklamak. Şimdi arzu etti. Bazı belki sıkıntılar yaşadı. Bilal abicim, ilginç yani, artık Evrim Akın da böyle bütün ünlülerin evine gider ya, artık Fahriye Evcen onu hiç eve almaz. Bunu duyunca. Hiç onu aramasın yani. Zaten kimse yanlış. Haklıymış Fahriye Evcen yani. Aslında bizim camiada var böyle. Fahriye Evcen'e şimdi ben hak veriyorum. Onun ziline hiç basmasın. Ne diyeyim? Ya alemsin Onur Akay ya. Onur Akay yani evli kadınlar, evli ünlüler artık Evrim Akın'ı almazlar. Başta Fahriye Evcen. Yani tabii ben aklıma o geldi. Duyunca biraz önce de kendi kendime güldüm zaten. Siz konuşurken. Neden Fahriye Nelerle Evcen diyor? karşılaşıyoruz. Bu bizim Evet, magazin camiası çok ilginç. evet. Değerli izleyenler, Onur Akay neden Fahriye Evcen'in ziline hiç basmasın diyor. Çünkü Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le evlendikten sonra şöyle bir dedikodu çıkmıştı. Bunu ilk haberini yapan da benim. O zamanlar bu haberi ilk duyuran da benim. Fahriye Evcen akrabaları da olsa eve hiç kadın almıyor. Hiç kadın almıyor. Evet. Hiç kapıyı kadına yani gelmeyin diyor. Eve almıyor. Çünkü Afra'ya da böyle öneriyorum. Afra'ya da çok öneriyorum buradan. yani çok güzel ya. Evet, sevgili Onur Akay. Şimdi avukatı Annemle babamın arasını yaptı, sonra da aldı mı diyor o kızın babası, çok ilginç. Yani arasını hiç yapmamış değil mi? Direkt hani barıştırmamış hiç onları. evet, tabii iddiasına göre öyle. Şimdi Evet, avukatı yapayım demiş. evet, avukatı diyor ki, 19 Kasım akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan bir takım açıklamalar sebebiyle basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın, kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki hayal ürünü ve gerçek dışıdır diyor. Atlıyorum şimdi kısaltıyorum. Ayrıca müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru hakkımızı saklı tuttuğumuzu önemli bildiririz. Bu vesileyle yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddediyoruz diyor. Yani, Aa, atladığım yerde de enteresan bir şey var, onu da söyleyeceğim. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında babası yani son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara hep yasa, hep hukuk, hep yasa, hep hukuk. Tamam, evet. hukuk herkese lazım. Hukuk, yasa, bu hanımefendi için de Yani geçerli. Asena yani Keskinci Bilal için abi, de geçerli. Hukuk yolu, mahkeme yolu herkes için geçerli sayın avukat bey. Herkes bir başkasına dava açabilir kendisini haklı görüyorsa. Evet, Onurcuğum. yani Bilal abicim, şey mi? Son 3 yılda mı birlikte olmaya oldular demeye getiriyor. Eskiden böyle bir şey yoktu da. Öyle diyor. Sayın avukatın iddiası o şekilde. Tabii bu konu Ama mahkemelik kız öyle olacak. bir şey açıklamaz ki, yani babası var sonuçta, babasına açıklıyor Türkiye'ye. Ben yani kızın yalan söylediğini düşünmüyorum. Yani, sonuçta mahkemelik olacaklar taraflar zaten belli. Burada tanıklar, söz konusu olacaktır. O zaman, bu dizinin setinde olan bir Tabii. sürü insan vardı. Bu olayları bilenler, bir sürü insan vardı. Çıkacaklar ve mahkeme sonucunda her şey, netleşecek ama şu anda insanlar da yorumlarda öyle şeyler yazıyorlar zaten. Senin düşündüğün gibi düşündüklerini söylüyorlar Öyle mi? yorumlarda. Evet. Evet. Yani diyorlar ki bu kadın niye, bu kız niye bu konuyu ortaya atsın ki durup dururken? Bir şey vardı ki bak zaten birlikteymişsiniz işte diyor. Birlikteymişsiniz diyor babasıyla diyor. İşte avukatın da açıkladı diyor zaten.
Kız yalan söylemiyormuş diyor. Ha son 3 sene, ha o zaman başlamış. Şimdi burada, o zaman başladığını ispat edemeyeceğini düşünüyorlar herhâlde kızın, Asena Keskinci'nin. Her neyse böyle bir konu, çok enteresan. Bir de, özel hayat diyor da şimdi avukat beyin burada atladığı bir şey var. Eee, Mahkemeler de, Yargıtay da, bu konuda aynı böyle düşünüyor. Ünlülerin özel hayatları biraz daha esnek olmak zorunda. Ünlülerin özel hayatlarıyla ilgili gazeteciler haber yaptıkları zaman ünlüler biraz daha tahammüllü olmak zorunda. Çünkü onlar, halkın alkışlarıyla, halkın teveccühüyle Tabii. geldikleri için karşında eee, gazeteci de eleştirdiği, haber yaptığı zaman biraz, tahammül etmek zorundalar kendileriyle ilgili yazılanlara, söylenenlere. Elbette özel hayatın sınırlarını, biliyor gazeteci arkadaşlar, dostlar. Her şeye mahkeme karar verecektir diye düşünüyorum. Böyle bir enteresan konu. Evet, çok ilginç yani Bilal abicim. Bakalım ne olacak? Ben de bir konuyu bir araştırayım bakalım ama e, yani durduk yerde babası var işin içinde. Böyle bir şey açıklanmaz yani. Ben öyle düşünüyorum. Özelden de DM'den de bana mesaj yazıyorlarmış. Bazen göremiyorum mesajlar. O kadar çok sorular geliyor ki özellikle Afran fanlarından Bilal abicim. Altta kalabiliyor. Görememiş olabiliyorum. Hepsini okuyamıyorum. Birazcık da vakit de bulamıyorum bazen. Ama zamandan okuyorum yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ben de öyle. Ben de öyle. Evet. Bu arada 2 Aralık'ta Afra Saraçoğlu'nun doğum günü. Hazırlıklara çoktan başladılar, fanlar. Çeşitli organizasyonlar Başladılar. yapıyor. Etrafında da başlayanlar var. Afran doğum günüyle ilgili hazırlıklar. Evet, Geçen sene doğum gününde ben de vardım. Bakalım belki yine giderim Bilal abicim belli olmaz. inşallah İşte tabii. gerçi 2 Aralık'ta bir Ankara'da bir konsere davetliyim ama belli de değil daha. Kültür merkezinde sahne alma ihtimalim var. Ee, Ama belli değil. Gitmişken Muazzez Abacı'yı da Ankara'ya gidemedim. Ziyaret ederim diye düşünüyorum. Cebeci Aslı Mezarlığı'na. Bilal abicim Afra Saraçoğlu'nun doğum günü çok eğlenceli geçmişti geçen sene. İnşallah bu sene de öyle geçsin. İnşallah, inşallah. Bu sene Mert yine olamayacak gibi doğum günde ama özel bir şeyler var. Ben duyuyorum. Tam öğreneyim de onları Bilal Özcan TV'den açıklayacağım. Evet. Biraz daha vakit var doğum günü için. Tam onları Evet. öğrenip konuşmak daha iyi. O yüzden sormuyorum neden olamayacak diye. Çünkü FETÖ'de de yapılacakmış. Hatta ama şunu öğrendim. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nun setine de gitmiş. ne güzel. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu çekimleri devam ediyor. Çok yakında e, işte göreceğiz ilk fragmanı. Fragman çıkmak üzere Bilal abicim. Ve de ATV'de almak üzere yayın akışına zamanını öğrenmiş olacağız dizinin. Yani yakın bir tarihte. Bugün yarın belli olacak artık. Aynen ben de öyle duydum. Birkaç güne kadar fragman yayınlanacak ve fragman yayınlandıktan 10 gün sonra da dizi, Başlar. dizi başlayacak diye ben de öyle aynı şekilde duydum. E, Tabii bitmiş artık. Üçüncüye geçmek üzereler. Çok İkincinin sonlarındalar. İki, montajı yapılıp 2 paket hazır olunca onlar üçüncü bölüm çekimine başlayınca ekranlara gelecek Bilal abi. Çok doğru söylüyorsun. Bu arada Afra Saraçoğlu'nun Pera dizisinin montajı da hızlı bir şekilde devam ediyor. Onu da söyleyelim. Evet. Pera dizisinin montajı devam O ediyor da ve başlayacaktır. evet, o da Ocak diye duydum ben onu ama yani çok o 2026'nın başları diye duydum. çok güzel. Aynı şekilde yapım ekibinin montaj ekibi çalışıyor tabii haliyle. Yapım ekibi sonuna kadar her şeyden Tabii. sorumlu. Yapım ekibi montajı tamamlar tamamlamaz teslim edecek dijital platforma
ve dijital platformda belirlediği yayın tarihini açıklayacak. Onu da bekliyorum. Antiler de rahat durmamış yine Bilal abicim. Dün canlı yayınınızı izledim de gece. Mert Ramazan Demir fotoğraf paylaşmış, değil mi? Ya evet, Partneriyle. Hemen yakıştırmışlar mı yine sevgilisi diye? Onur Akay şöyle, Mert Ramazan Demir'in son oynadığı diziyle ilgili bir fotoğraf paylaşıldı. O dizi biliyorsun 3 hafta evvel bitti çekimleri ve Evet. Miray Daner'le oynadığı dizi. Sette Miray Daner kendisi işte bir makyaj odasındalar. Bir de setteki bir görevli bayan. O görevli bayanı ortaya almışlar. Miray Daner Mert. Üçlü bir fotoğraf. O fotoğrafa işte Mert Ramazan Demir'in yeni sevgilisi sete ziyarete geldi falan şeklinde. Antiler bunu bir çoğaltmışlar, bir döndürüyorlar sosyal medyada. Sorma. Altında ne linçler, ne saldırılar Mert'e. Yani böyle saçma sapan olaylar yaratıyorlar ki gözden düşürmek için. Kimisi de 2 gündür yazıyor Londra'da diye. Mert Ramazan Şimdi Demir. şöyle Bilal abicim, evet, gidip geliyor. Yani Gitmiş olabilir yine. Bir gitti, tekrar gelmiş, tekrar gitmiş. Ee, Orada da bazı şeyler, hem tatil hem de bu yine oyunculukla ilgili bazı görüşmeler. Mert'in yurt dışına açılma isteği çok fazla olabilir çok, yani Bilal abicim. çok Onunla fazla. ilgili çalışmaları varmış. Çok güzel. Zaten dünkü benim yayınımda da bu konuya ben bayağı bir yer ayırdım. Mert Ramazan Demir'in yurt dışında yapmak istediğini ve yapacağına da zaten e, Teklifler bile var, çok ülkeden hem de çok ülke, varmış. çok güzel. Ee, Yani onun için gidip geliyor. Yoksa öyle orada sevgilisi yok. O işte o konuştuğu da onun çalıştığı kişilerden biri yani. Öyle sevgilisi falan diyorlar da değil. Setteki kişilerden, çalıştığı kişilerle ilgili insanlar hemen öyle artık konuşuyorlar. Yanlarında kimi görseler söylüyorlar. Yanında Afra'yı görseler artık onu antiler bir onu söylemez. Aynen öyle. Değil Mert, mi? aynen öyle ve Mert dünkü yayında Mert Ramazan Demir dedim şu tatili dedim inanın bana dedim yurt dışında yapacağı işlerle ilgili çalışmalar, araştırmalar yaparak geçiriyordur dedim. Aynen bak sen bugün yayına katılıyorsun Londra'da projeler için görüşmeler yapıyor diyorsun. Dünkü yayın bandını izleyin lütfen arkadaşlar. Ben de bunu Bir konuşma. Afra'nın cephesinden duyuyorum. Yani Mert'in etrafında benim öyle şimdi kuşlar diyorlar ya, kuşlarım yok yani Bilal abicim. Çok Mert'in güzel. etrafında yok. Afra'nın etrafından duyuyorum ben. Çok güzel. Aynı şekilde Afra Saraçoğlu da aynı şekilde Mert'in önü ne kadar açıksa oyunculuğu global anlamda yapma konusunda Afra Saraçoğlu'nun da önü o kadar açık. Sevgili Onur Tabii. Akay. Tabii ikisinin de öyle. Kız kendisini bugünler için ne güzel hazırlamış. O Eskişehir'de mesela oyunculuk yoktu o zaman. Eskişehir'de dil okulunu kazanması, orada belli bir altyapıyı yapması İngilizce ile ilgili. Evet. Evet. Sonra gidip işte Amerika'da o 3 ay içinde o 3 aylık sürede bile ne kadar üzerine koymuş Amerika'da dil kursunda. E, Ne kadar akıcı konuşuyor, ne kadar güzel konuşuyor. Öyle değil mi? Mert de öyle. Mert Tabii çatpat. aslında kolejde okumadığı halde hani Evet, yine de çok iyi. Dil de yetenek. Bazı kişilerin dile karşı yeteneği daha fazla oluyor. Ben çok öyle tahmin ediyorum. Dil öğrenmek de bir yetenek işi değil mi Bilal abicim? Çok doğru. Ve oyuncu olarak da ikisi de hazır yani yurt dışında bu işi geliştirme, kariyerlerini geliştirme konusunda. Çok yetenekliler yani. Bir de çok çalışkanlar. Hiç öyle gösterildiği gibi kişiler değiller. Değil Mert'i mi? çok yanlış gösterdiler herkese. Bir de biz gösterdik gibi Bilal abi senle ikimize de suç atıyorlar. Sanki biz Mert'i hiçbir zaman kötülemedik. Hep sevdik. Hep yani en iyi şekilde anlattık ama antiler maalesef hep yanlış şeyleri yerlere çektiler. Antilere ben de alıştım artık. Ne yapayım? Yo yo ya onlar tabii gözden düşürmek için öyle o yorumları yapıyorlar. Gözden Değil düşürmek mi? tabii Mert'i gözden düşürme çabasıyla Yani yapıyorlar. onlar
o kadar birbirlerini seviyorlar ki hiçbir sorun yok aralarında. Hemen işte başka şeyler uyduruyorlar her fotoğrafta. Yurt dışına gider gitmez. Hani nerede o kız peki? Ben de Antilere soruyorum. İşte İngiltere'de o çıkan görüntüleri çıkan kızla görüşüyor diyorlardı. Nerede peki kız? Yok Olsa öyle bir şimdiye kadar hiç çıkmayacak mıydı? Evet. yok öyle bir kız. Öyle bir kız yok yani şimdi yok artık yani o zaman kaldı, orada kaldı. Tabii. Yani öyle bir Yani orada bitti. Zaten ilk evlilik teklifi ettiğini ben Bilal abicim senin canlı yayında açıklamıştım ya, sen oteli açıklamıştın, onların e, aşk yaşadığına dair duyumlar aldığını ilk açıklamıştın. Ben de sana evet, bağlanıp orada evlilik teklifinde bulunduğunu söylemiştim ve magazin camiasına da böyle düştüler gümbür gümbür aşk var mı diye. İkimizin canlı yayında konuştuklarından sonra düşmüştü Bilal abi. İşte ta o zamanlar ben o evi konuşmuştuk seninle, hatırlıyor musun? Karşıdaki evi Bilal abi. aynen, aynen hatırlamaz mıyım? Oraya Hatırlıyorum. bile Mert gizli gizli giderdi. O zaman da birinci sezon çok da meşhur. Ee, Hatta biz duyurduktan sonra magazin basına düşünce daha çok takip edilmeye başladılar. Ee, Evlilik teklifini o zaman evet dediği zaman Afra, e, annesi daha gençlik yıllarında Afra ile ikisi işte, tabii o zaman oyunculuk olmadığı için her genç kız için hazırlanır. Yani böyle çeyiz yapılır. Bazı şeyler ileride evlenince hazırlanır. Onların hepsini o zaman göndermiş annesi. Aynen öyle. Çeyiziyle ilgili bazı soruları olmuş da size de gelmiş herhalde değil mi Bilal abicim öyle sorular? Geldi, geldi. Evet, evet, evet. Bu Yalı Çapkın dizisinin Şefikası var, mutfaktaki Hülya Duyar. Sebahat Tümer'in programına katıldı. Dün konuştum ben bu Evet, konuyu ama seninle de konuşmak istiyorum. izledim ben de dinledim. Dedim, Mert Ramazan Demir için neler bu sözleri Mert Ramazan Demir için ancak sen ve ben, bizden başka kimse konuşmadı bugüne kadar ünlüler Evet, dünyasından, yani bizim yaptığımız işin camiasından hiç kimse konuşmadı. Mert Ramazan Demir'in çok değerli, çok iyi bir oyuncu olduğunu, çok zeki, dünyaya da açılacağını, bak Hülya Duyar'ın söylediği sözler, Mert Ramazan Demir çok özel bir çocuk. Ona hayranım. Çok zeki, dünyaya da açılacak. Ve dizide o olduğu için bu dizinin %100 tutacağını söyledim. Dizide onunla oynadığımız için başladığı zaman dizi. Giyinişiyle, rol yapmasıyla, her şeyle çok farklı bir e, genç, çok fazla farklı bir yetenek. Yani öve öve bitiremedi Hülya Duyar. Bu çok önemli işte bir şey. öyle Bilal abicim, ışığı farklı. Yoksa bu kadar büyük kitleleri etkileyebilir miydi? Mümkün değil. Onu set arkadaşım, rol arkadaşı olarak görmüş Görmüş. orada. Çok da güzel görmüş, çok doğru söylemiş. Bir kere Serenay Sarıkaya'dan da duymuştum. Mert'i böyle çok değerli anlatmıştı. Ee, Yani gerçekten çok değerliler. Afra Saraçoğlu'nu da yakından görenler bilir. Aynı şekilde o ışık onda da var. Yakından görmek lazım. Yakından görünce anlaşılıyor. Var. Aynen öyle ve şimdi hatırlıyorum da bir ödül töreni vardı. Doğum gününde bir ödül almış mıydı o? Bir ödül törenine katılmış mıydı? Önceki sene, geçen sene değil, önceki sene. Yani bir Geçen sene de olan için her belki o zaman da bir kafedeler, o zaman da ayrıldığını açıklamıştı 2 sene önce sanırım Mert'ten. Ama yoktu öyle bir şey. Yani yoktu. Yoktu, evet. evet. Bir Onun bir hatta evet. bir ödül törenine katılmıştı. O ödül törenindeki sorulara verdiği cevaplar Ha, muhabirlerin. geçen sene Geçen ödül töreninden sonra doğum günü kutlaması tamam. oldu Bilal abi. Evet. 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 Ben de ödül törenindeydim. Başka bir ödül töreninde birine ödül verdim. Sonra oraya geçtim. Doğum günü başladı sonra. Aynen geçen sene. Şimdi hatırladım. Oradan da doğum gününe geçtiniz. Evet. Doğum günü kutlaması oldu. Evet. Evet. O doğum gününde uzatılan mikrofonlara verdiği cevaplar, o kendinden emin duruşu ve Evet. mizahi ama irite etmeden insanları,
ve kibarca ama mizah dolu cevaplar, akıllıca cevaplar, mimikleri, o gülüşleri, Tabii, sorulara verdiği hinlikler, hinlik yaparak verdiği cevaplar filan. Yani o ağız hareketi, dudak hareketleri, dudaklarını böyle büzüştürüp de cevap vermesi, sonra onu profil fotoğrafı da yapmıştı. Yani tabii, evet. müthiş zeki, sempatik bir, özel bir insan o da, Afra Saraçoğlu da. Onun Eee, için de işte milyonları etkilediler ikisi bir araya gelince. evet, Kendileri de kendileri birbirlerinden etkilendi tabii. Aşkla başladı. Çok da güzel oldu. Antilere de şöyle diyorum, oldu gözlerim doldu. oldu gözlerim doldu. Oldu gözlerim doldu. Onur Evet. Akay, sen, bunlar evlenecekler, bakayım ben, Afra Saraçoğlu çeyiz yapmış mı diye böyle bir meraka kapılmıştın. Bir şeye varabildin mi? Bir yere Evet. varabildin mi? Evet yapmışlar. Ama yani ikisi Mert'le ikisi değil de zaten onlar birlikte evde e, yıllardır onun evinde onun eşyası, onun evinde onun eşyası hala da öyle vardı da Bilal abicim. e, O karşıda otururken Afra daha Arnavutköy'e bizim o tarafa taşınmadan önce e, Göztepe. evet, Bağdat Caddesi'ne yakındı. Evet. Oraya oraya göndermiş annesi buradan. Afra Çeyizini. evlenme teklifini kabul edince otelde ilk senin programında ben evlenme teklifini anlatmıştım hatırlarsan. Evet. O zaman böyle genç kızlığında işte daha yani hala genç kız da hani o zaman daha oyunculuk yokken diyeyim daha küçüklüğünde annesiyle ikisi tabii küçük küçük özellikle annesi hazırlamışlar. Onu Afra'ya göndermiş işte kendi ev tutunca. Onları göndermiş Akçay'dan. Göndermiş, çeyizini gönder. Çeyizi, Yani çeyizi orada yani. E, Yani evlilik tarihi belli olunca bizi ikimiz Bilal abicim davulla zurnayla buradan istemeye alırız geliri alırız. götürürüz Mert'e. Bir o kalmış. Çeyiz gitmiş yani. Çeyiz gitmiş, davulla zurnayla. O kalmış. Buralarda öyle yapıyorlar Edremit'te, Güre'de, Afra buralı bir Evet, 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 görmüştür çok. evet. Keşkek yaparlar. Böyle işte e, ben burada doğmadım, buralı değilim ama 35 yıldır yazlık olunca artık öğrendik tabii ki. Bir de yerli halk beni seviyor, hep davet ediyorlar. Çok kişinin düğünlerinde çıktım. Bir tane çocuk geldi yanıma Bilal abicim. Sen hem e, babamın hem dedemin düğününde çıktın demez mi bana küçücük? A! Yani çok iyi. Dedemin deyince ben birden şok oldum tabii. Genç yaşta evlenmiş oğlu. İki iş kuşaklı. Onun için yani burada davul zurnayla alıyorlar gelinleri. Ben gördüm. Çok. Çok güzel. İkimiz gideriz Bilal abicim. Gideriz. Alır Mert'e götürürüz. Ne dersin? Aynen Sen öyle. burayı zaten seviyorsun, biliyorsun. Seviyorum. Tabii, Geliyorsun. tabii, tabii. Evet. Bir ata bindiririz, beyaz bir ata bindiririz. Evet. Alıp götürürüz Mert'i. Doğru. Doğru söylüyorsun. Canım benim. Çok teşekkür ederim yayınıma renk kattığın için Onur Akay. Ben de çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Yorumları için de herkese teşekkür ediyorum. Mutlu bir akşam diliyorum. Sevgi ve selamlarımla. Sağ ol. Sevgili Onur Akay'la yarın değil öbür gün yine beraber olacağız dostlar. Cumartesi günü Allah izin verirse. Yarın İpek Can Bulat'la Astroloji Prensesi İpek Can Bulat'la birlikte yayınımız. Yarın 19'da. Çok teşekkür ederiz Onur Akay'a, sevgili Onur Akay'a bir kere daha. İyi ki varsın Onur Akay. Görüşmek dileğiyle, sevgilerimle. Dileğiyle, sağ ol. Dostlar, görüşmek üzere yarın. Caner, teşekkür ederim moderatörlüğün için. Pek çok kişiyi galiba bugün engelledin, antilere fırsat vermedin. Evet, hakaret edenleri, küfür edenleri engellemek lazım dostlar. Kırılmaca, darılmaca yok. Peki, sevgiyle görüşmek üzere.